16 yıllık öğretmenken 7 Şubat 2017'de 686 nolu KHK ile ihraç edildim. Arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar biz burada olacağız. Hep beraber söylüyoruz onlar için. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. İktidarın istediği, sistemin istediği bir Kürt, bir Alevi, bir kadın ya da eğitimci olsaydım bugün ihraç edilmeyecektim. Aslında iktidar güya elini güçlendirmek için bizi kamusal alanın dışına itmeye çalıştı. Ama çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum ben. Tam tersi. Gerçekten mücadeleye inanan insanların inancı çok daha arttı ve alanlarda daha dik durmaya devam ediyor. Daha önce işte okula gidiyordum düzenli olarak. Şimdi düzenli olarak her gün sendikada yaptığımız planlamalar doğrultusunda sendikal çalışmalara katılıyorum. Daha çok kadın çalışmaları başta olmak üzere. Tüm yaşamım sendika oldu artık. Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Allah'ın bir lütfu demişti dönemin Cumhurbaşkanı. O günden bugüne 732 gün o hal sürdü. 32 KHK çıktı. 152 kanun değiştirildi. Çıkarılan KHK'lerle toplam 48 özel sağlık kuruluşu, 179 basın yayın kuruluşu, 1767 dernek, 4722 iş yeri kapatıldı. 48.535 kişi işsiz kaldı. 209'u gazeteci, 95'i belediye başkanı, 12'si milletvekili olmak üzere 70.689 kişi tutuklandı. 99 belediyeye kayyum atandı. 19 sendika ve konfederasyon kapandı. 7 grev yasaklandı. 135.806 kişi sorgusuz sualsiz bir gecede işinden oldu. 58 kişi OHAL ve KHK bağlantılı intihar ve şüpheli ölümle yaşamını yitirdi. Sadece benim öğrencilerim değil, yani okutup mezun ettiğim öğrencilerin yanında hala okuttuğum, yani farklı o mezun öğrencilerin arasından çocuklar da gelmişti, veliler de gelmişti. Ama aynı zamanda mahalleden okutmadığım öğrencilerin velileri ve çocuklar da gelmişti. Hani mahalle sahip çıkıyordu. Bu çok anlamlıydı benim için. Bu haksızlığın karşısında dik durmam gerektiğini, işte öğrencilerimin sonuçta bu güçlü duruşu görmesi gerektiğini, benim bir aktivist olduğumu, işte doğru rol model olmam gerektiğini falan bilinçaltımda bunlar vardı. Ve o kitlenin gelmesiyle çevik kuvvet geri çekildi ve biz o eyleme devam ettik. O anki yani duygularımı hiç unutamıyorum. O an şunu anladım, ben ne kadar doğru davranmışım da, ne kadar güzel şeyler yapmışım da hayatta. Bu kadar etkilenmiş insanlar ve gelmişler. Yani demek ki ben onlara gerçekten dokunabilmişim, o sevgiyi hissettirebilmişim. Bu beni çok güçlendirdi. Yani bugüne kadar ayakta dimdik durmamın nedenlerinden birisi de bu. Okullara gittiğimizde sonuçta sendikacıyım ve iş yeri gezileri yapmak zorundayım. İlk zamanlarda işte okullara gittiğimde, öğrencilerle karşılaştığımda ya da sınıf ortamlarını gördüğümde hani bayağı bir kötü hissediyordum kendimi. Ama daha sonrasında alıştım. Yani bu süreç beni aslında çok daha fazla güçlendirdi.
Hani bir söz vardır ya, öldürmeyen acı güçlendirir diye, gerçekten bunu bizzat yaşamış oldum.